Portekiz Lizbon'dan merhaba herkese. Bugün de buraya Peugeot'un 7 koltuklu 5008'ini kullanmaya geldik. 5008 bildiğiniz gibi, yani bir önceki nesil gibi 7 koltuklu olarak geliyor. 3008'den çok farkı yok tasarım olarak baktığınız zaman. B sürümünden, yani ikinci kapıdan sonrası bu otomobilde farklı ve özel. Fakat eski 5008'e göre ne artıları var? Bunun 3008'den en büyük farkları arka tarafta başlıyor. Dilerseniz beraber bakalım. Bagaj kapağı bu sefer elektrikli. Gerçi 3008'de de elektrikli. Bunda da aynı bagaj kapağı kullanılmış ve ayağınızla bunu bu şekilde açabiliyorsunuz. Burada yine eski 5008'den ve Picasso'dan tanıdığımız bazı öğeler var. Arka koltuklar. Bunlarda ufak tefek iyileştirmeler yapılmış. Mesela ne bunlar? Yine burada açılan bir sistem var. Şu araya bu sefer bir mıknatıs sistemi koymuşlar ki bu sefer tıngır tıngır ses çıkmıyor. Koltuğu yine bu şekilde açabiliyorsunuz. Buradan çekerek kapayabiliyorsunuz. Ama bu sefer şunu çekerek koltuğu elinize alabiliyorsunuz. Bunun gibi yerlerde böyle spor yapabiliyorsunuz. 11 kilo. Vah! Bu koltuğu çıkarmak bize ne kazandırıyor? Buradaki koltuğun altındaki bagaj hacmini kullanabiliyorsunuz ki bu da 40 litre. 40 litre demişken bu otomobilin toplam hacmi, bagaj hacmi 760'tan başlıyor ama 950 litre olarak geçiyor. 950 litre de bu segmentteki bir otomobil için en büyük bagaj hacmi. Bunu aynı zamanda arka koltukları yatırdığınız zaman 2150 litreye kadar çıkıyor ki bu zaten devasa kamyonet gibi bir şey oluyor. Bir de sürücü koltuğunun yanındaki yolcu koltuğunu açıyorsunuz, öne doğru yatırıyorsunuz. 3.15 metre, yanlış duymadınız, 3.15 metrelik eşyaları bile uzunlamasına içine koyabiliyorsunuz. Yani hem bir otomobiliniz oluyor hem de küçük bir kamyonetiniz. Harika. Dilerseniz buraya ne kadar oturabiliyoruz? Bir de ona göz atalım ama ondan önce tabii ki şu arkadaki perdeyi çıkarmamız gerekiyor. Peugeot bunu da çözmüş. Buraya koyuyorsunuz ve koltuklar bu şekilde oturabiliyorsunuz. Hop. 3008'den bir farkı da 3008'in burada düğmesi, bunun burada. Hadi gelin arka koltuklara bakalım. ...5008'in ikinci sıra koltukları eskisine göre biraz daha genişlemiş. Daha doğrusu diz mesafesi genişlemiş. İkinci sırada oturan yolcular için diz mesafesi okey. Fakat baş mesafesi konusunda biraz sıkıntı var. Benim kafam yukarı değiyor. Eski 5008'e baktığınız zaman daha rahattı burası. Her ne kadar içerideki hacim çok değişmese de bunun en büyük sebebi eski 5008'de şu cam tavanın açılmıyor olmasıydı. Bunun mekanizması, ardı perde mekanizması neticesinde burada bayağı bir kayıp var. Ne kadar bir kayıp? Bakın. Şu kadar bir kayıp var. Yani bu kadar daha burada yer olsa benim kafamda oldukça rahat eder. Tabii bunu nasıl ayarlayabiliyorsunuz? Bu koltuk iki kademeli olarak biraz daha arkaya yatıyor. Arkaya yattığı zaman baş mesafem daha da rahatlıyor. Yani bu şekilde kullanmak daha iyi. Bunun yanında tabii eski 5008'ler olan yine bir şey var. Koltuk öne ya da arkaya gidiyor. Ve her üç koltukta ayrı ayrı bu şekilde hareket edebiliyor. Ya da tam olarak katlanabiliyor tabii ki. Buradaki tepsileri biraz daha, masaları biraz daha derlemişler, toplamışlar. Biraz daha küçülmüş, koltuğun şeklini almış ama yine oldukça fonksiyonel. Bu otomobilde 3008'den farklı olarak burada bayağı bir mesafe, bayağı bir alan var. Yine eski otomobildeki aynı mekanizma burada da korunmuş. Burada perdeler var. Her koltuk için ayrıca yine Isofix var. Bunu da belirteyim. Bir de tabii bu otomobilde biraz daha güzel ajan yerleri var. Şurayı çekeyim. Hop. İlk başta burayı kaldırıyorsunuz. Gelelim 5008'i daha farklılaştıran yere, yani 3. sıraya. Eski otomobilde, daha doğrusu 7 kişilik otomobillerde 3. sıralar hep sıkıntılı olmuştur. Hep çocuklar ancak oturabilir. Kimse, büyükler sığamaz derler. Benim kendi şu anda şahsi kullandığım eski bir 5008'im var. Bunun bir önceki kasası. Onda ben arka tarafta 7 kişi bile, yani total arka tarafta 2 yetişkin olmak üzere Bodrum'dan İstanbul'a gittim geldim birkaç kez. Tek kişi zaten rahat ediyorsunuz. Bacaklarınızı biraz daha yana itiyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Onu ama şu şekilde yapıyorsunuz. Bu koltuğu bir kademe öne alıyorsunuz. Burası zaten yine normal bir otomobilden bile daha rahat bir diz mesafesi sunuyor. Şu şekilde aşıyorsunuz. Hop. Ve hatta şöyle yapayım. Görüyor musunuz? Burada rahat sayılırım. Baş mesafesi ikinci sıradan daha rahat, biliyor musunuz? Kafam yukarı değmiyor neredeyse.
ve okuma lambaların da var. Arka tarafta vakit geçirebilirsiniz. Çok uzun yolculuklar için belki ideal olmayabilir ama geri kalan şeyler için oldukça yeterli alan var. Buralarda hatta bardaklıklarımız bile var. Baş mesafesi eskisine göre burada 21 mm, yani 2 santim kadar da artmış. Ve burada tavan yapısı dolayısıyla, çünkü burada cam tavanda olmadığı için tavan burada biraz daha döşeme yukarı çıkıyor. Bir kafa için yer ayarlanmış. Zaten şurada bir bombe var. Artık bu tarafta bittiğine göre biraz da sürüşüne bakalım. ...5008'in aynasına bakmadıkça 5008'de olduğunuzu anlamıyorsunuz. Burası bir 3008 kabini. Buradaki yine iCockpit'imiz aynı şekilde duruyor. Ekranından, kadranından, direksiyonundan, koltuğuna kadar bu otomobilde her şey birebir aynı. Yani ön tarafa baktığınız zaman bir 3008 mi ya da 5008 mi olduğunu anlayabilecek adamı yanından öperim. O yüzden otomobilin burası ile ilgili çok bir şey anlatmama sanırım gerek yok. Eğer onunla ilgili bilgi istiyorsanız zaten 3008 testimizi izleyebilirsiniz. Yukarıda onun linkini şu anda verebiliriz. Şimdi Peugeot biliyorsunuz 3008 ve 5008'i artık SUV yaptı. SUV diyor. SUV niçin diyor? Çünkü geçen sene bakarsanız tüm dünya çapında 24 milyon adet SUV satılmış. Avrupa'da ise 4 milyon SUV satılmış. Ve Peugeot 3008'de SUV yapmakla aslında bu işte ne kadar başarılı olduğunu da göstermiş. Çünkü geçen yıl Ekim ayından beri, Eylül-Ekim ayından beri 2016'da tam 80 bin tane 3008 satıldı. Bu otomobil belki 3008 kadar satmayabilir ama 3008'den biraz daha büyük aileler için 7 koltuklu olsun, daha rahat gidebileyim, daha rahat sığabileyim diyorsanız bu otomobil sizin için mantıklı olabilir. Ama bunun tabii ki bir bedeli var. Peugeot yetkilileriyle konuştuk. Tam fiyat tam net belli değil ama yaklaşık 3008 üzerine 15 ile 20 bin TL arasında bir fiyat eklememiz gerekiyor. Ve bu otomobilde Eylül ayında ya da işte Ağustos aylarında satışa çıkacak Türkiye'de de. Şimdi otomobilin motor seçenekleri çok var. Burada 1.2 benzinli de var. O 308'de alışık olduğumuz ve diğer modellerde alışık olduğumuz. 1.6 litre dizel de var. 1.6 litrelik THP 165 beygirlik benzinli makine de var. Bir de 2 litrelik dizel makineler var. Hepsinin zaten EAT6 şanzımanla da geliyor. Türkiye'ye gelecek motor seçeneklerine bakarsak sadece yine 1.6 litrelik dizel gelecekmiş gibi gözüküyor EAT6 şanzımanla. Ama 1.6 benzinliyi de bir ihtimal getirme şansımız olabilir diyorlar. Ama muhtemelen yine 1.6 dizelle kalır. Aynı 3008'de olduğu gibi. Burada ne yazık ki 1.6 litre dizel yok. Burada kullandığımız motor ona en yakın olan 1.6 litrelik 165 beygir gücündeki benzinli THP. 5008'in yerden yüksekliği 23,5 santim. 3008'in ise 21 santimdi. Eski 5008'e baktığımız zaman o da yine 20 santim civarındaydı. Yani bu otomobil yerden yükselmiş ama tavan yüksekliği konusunda 3008'den ve 5008'den çok farkı yok. Ama ön tarafta yine eski 5008'e kıyasladığımız zaman genişlikte, dış genişliklerde yani kapı kolundan kapı koluna olan genişlikte yaklaşık 1 santim kadar bir daralma var. Ama içeride bu 1 santim daha artmış. Omuz mesafesi konusunda ön tarafta 1 santim daha rahatız. Daha doğrusu 11 mm tam olarak söylemek gerekirse daha rahatız. Bu otomobil 3008'den yaklaşık 20 santim daha uzun ve 20 bin lira kadar daha pahalı. Yani santimetresi 1000 liraya geliyor. Böyle kaba bir hesapla. Onlara değer mi? Dediğim gibi yani 7 koltuklu olduğu için değebilir. Bu bir tercih meselesi. Ama kullanırken de bu farkı hissediyor musunuz? Asıl sorulması gereken soru o. Bu farkı kullanırken çok hissetmiyorsunuz. Çünkü bu otomobilin ağırlığı da yine eski 5008'e göre yaklaşık 100 kilo daha hafif. Hatta 100'ün biraz daha üstünde 115 kilo falan daha hafif. 3008'e kıyaslarsanız da yaklaşık aralarında bir 60 kilo var. Yani bu 60 kilo daha ağır. Ama kullanırken bunu hiç hissettirmiyor. Çünkü bugün dağlı yollarda, bayağı virajlı yollarda falan da kullandık. Otomobil oldukça dinamik 5008. Yani ha 3008 kullanmışsınız, ha 5008 kullanmışsınız. Sürüş anlamında, hisler anlamında, yol tutuşu anlamında ve süspansiyon konforu anlamında çok bir fark yok. Motor performans değerleri açısından da çok büyük farklar yok. Rakamlarda ufak tefek nüans farkları var. O kadar. Otomobilin uzunluğu anlamında yaklaşık 20 santimlik bir fark var demiştik 3008'e göre. Bu farkın büyük bölümünü ön ve arka akslar arasındaki mesafe getiriyor. 16,5 santim ön ve arka lastikler arasında fark var 3008'e göre.
O da zaten dediğimiz gibi çoğu da bunun diz mesafesine yansımış. Peki tamam, Peugeot bu otomobillere SUV diyor ama bu otomobiller ne kadar SUV? Bu otomobiller çok SUV değil bence. Çünkü zaten 4x4 seçeneği de yok. Sadece yerden yüksek birer aile otomobili bana kalırsa. Bizi bir iki saat önce yol rotasında biraz bozuk bir zemine soktular. Biraz bozuk bir zeminde ufak çukurlar vardı. Yani light bir offroad. Offroad bile demeyebiliriz aslında. Asfalt dışında biraz toprağa soktular. Burada ufak tefek delikler vardı. O deliklere bile girerken otomobilin önde bir otomobil vardı, hatta onu seyrediyorduk. Süspansiyonu bir SUV gibi çalışmıyor. Yani içeride de zaten bunu hissediyorsunuz. 18 inçlik jantlar her ne kadar daha kalın yanaklı lastiklere sahip olsa da yine de otomobil konfor anlamında biraz daha asfalt odaklı üretildiği belli oluyor. Yani süspansiyon çalışması da sıkıntılı oluyor. Bir de bozuk zeminde ses de gelmeye başlıyor. Tabii bu ses 2-3 sene sonra monospas otomobillerde o gelen trim sesleri bu otomobilde mevcut 5008 kadar olmayacağı kesin. Çünkü otomobil sessiz. Buna lafımız yok ama mutlaka ufak tefek sesler gelecektir. Bir de tabii belirtmek istediğim bir şey var. 3008'de de bundan bahsetmiştim. Bence bu direksiyon bu otomobile yine küçük. Yani çünkü şu iki eliniz hep, ben böyle kullanırım 9 çeyrek geçe. Buralarım kolumun iç tarafları hep gövdeme sıkıştırıyor. Yani uzun yolda bu çok konforlu olduğunu düşünmüyorum ama otomobili yönlendirme konusunda dinamizmini arttırdığı kesin. Ona lafım yok. Bir de tabii uzun boylu olduğum için benim gibi uzun boylular direksiyonu böyle çok kucağında hissedeceklerdir. Yani çünkü doğru bir oturma pozisyonu var. Herkesin ayarladığı, herkesin bahsettiği. Oturduğunuz zaman bu koltuk şu anda en aşağıda. Omuz hizanız direksiyonun üst tarafıyla aşağı yukarı aynı çizgide olmalı. Bu otomobilde böyle bir imkan yok. O zaman bu otomobili Türkiye'de görene kadar, ki 6 ayımız var önümüzde yaklaşık, Portekiz'den hoşça kalın diyelim size. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere dileyelim.